Çok çok kötü ayakkabı kokuyor aşırı derecede. Ya fare bile var. Made in Pakistan. Beden gücüyle çalışan kardeşlerim. Bakın. Aman hocam. Bro tutun be abicim ya. Hindistan değil, burası dünyanın en zengin ülkelerinden Birleşik Arap Emirliği. Velhasıl abilerimiz de bak hamallık yapıyor. 2000-3000 yani 20-30 bin liraya burada hamallık yapmak Dubai'de. You are a good man. Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir yüzük bu. Dubai sokakları. Lan ne hayatlar var ya. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Hepinize yeni bir videoya selamlar. Bu videoda Dubai'nin pek de görünmeyen yerlerini gezeceğiz. Ara sokaklarında. Yurt dışından gelip burada çok zor şartlarda çalışan insanların hayatlarına temas etmeye çalışacağız. Ben şu anda Dubai Deira'dayım ve yurt dışından buraya gelip çalışan insanların konakladığı yerlerde kalıyorum. Şimdi size etrafı da göstereceğim. Hatta kaldığım yeri de göstereceğim. İnsanları konakladığım yerde bir iki gündür gözlemliyorum. Size bir Dubai'nin o şatafatlı, enlerini barındıran yerlerini gösterdim. Bir de hayatın tam içerisinde, nabzında pek de bize gösterilmeyen yerlerini bu videoda size göstermek istiyorum. Onların yemek yediği yerlerden yemek yiyeceğim. Alışveriş yaptıkları yerleri gezeceğim. Buraya gelip ayda 10 bin liraya, 15 bin liraya çalışan insanların hayatlarına mercek tutmaya çalışacağım. Az sonra izleyeceğiniz şartlarda çalışıp evlerine, ailelerine para göndermeye çalışıyorlar. Eğer kabul ederlerse, ki bazen insanlar buna çok yanaşmıyor. Çünkü burada ülkenin imajı söz konusu. Benim bu videoyu çekmemdeki amaç ülkenin imajını zedelemek değil. Dubai'nin hem görünen hem görünmeyen tarafını hayatın içinden size göstermeye çalışıyorum. Onlar da haklı olarak kendi imajlarını korumak ve düzgün göstermek istiyorlar. Bu göstereceğim şeylerde hiçbirisi kurgu değil. Benim burada gözlemlediğim, az sonra da size göstereceğim şeyler. Şimdi öncelikle kaldığım yeri size bir göstereyim. Kapsül hostelde kalıyorum. Ses çıkartmayacağım. Çünkü burada sıcak yatak uygulaması var. Nedir bu? İnsanlar çalışıyorlar. Çalıştıkları yerlerde mesela 3 vardiya varsa birisi yatıyor, 8 saat sonra kalkıyor. Başkası geliyor, aynı yatakta kalıyor. Sonra bir başkası geliyor. Yani orayı 3'e bölmüşler ve o yatak hep sıcak kalıyor. Bu şekilde çalışıyorlar, yatıyorlar, çalışıyorlar, yatıyorlar. Bu kaldığım muhit de bu dediğim yaşam tarzının olduğu yerlerden bir tanesi. Şimdi gelin kaldığım hosteli size göstereyim. Böyle bir koridor var. Ve burada da insanların konakladığı yerler. Hani daha önceki videolar nasıldı? Gökdelenler tepelerde. İşte buradaysa bildiğiniz Orta Doğu görüntülerinden bir tanesi. İnsanlar kıyafetlerini yıkıyor, asıyor. İster istemez hijyen bilinci de burada az. Burada gördüğünüz gibi birisi sigara içip izmaritlerini buraya atmışlar. Bir yarım saattir falan su yoktu. Bakıyorum hala su yok. İç tarafta böyle bir yer. Benim kaldığım yerde ışık şu anda yetersiz. Böyle kabinler yapmışlar. Ve bu kabinlerde hello my friend. How are you? Good and you? Şimdi sokaklarına inelim. Dışarıyı görelim. Burada yani ekonomik seviyesi yüksek olan arkadaşlarım da var. Hani ben farklı otellerde, hostellerde, daha lüks yerlerde de kaldım. Dubai'nin bunun dibinde de kaldım. Orada hayatla buradaki hayat arasındaki zıtlıklar benim ilgimi çekiyor. Umarım belki sizin de yine ilginizi çeken bir konsept olur. Ben çünkü hep şeyi merak ediyorum. Ya bir bize gösterilen var. Bir de bize pek gösterilmeyen taraflar var. Nereden çıkıyor? Şu an burası var ya, çok çok kötü ayakkabı kokuyor aşırı derecede. Allah'ım, çok burada vakit geçirmeden şuradan hemen çıksam iyi olur. Hello. Şöyle size etrafı göstereyim. Binalar gördüğünüz gibi çok yeni değil burada. Eski bir yerleşim yeri. Ama buranın şöyle bir özelliği var. Burada daha önce ticaret merkezi burada olduğu için birçok iş hanı var. Yine hemen sağ tarafımızda, arka tarafta dünyanın en büyük altın pazarlarından bir tanesi. Hatta Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Dünyanın en büyük, en ağır altın yüzüğü de aynı şekilde orada. Yol güzergahında birçok Hint restoranı göreceğiz. Mesela bu da onlardan bir tanesi. Birçok Pakistan restoranı göreceğiz. Sokaklara mümkün olduğu kadar girmek istiyorum. Burada da karşılaştığım bir arkadaşım vardı. Ya buralara gece gitmiş, ya abi diyor orası nasıl yerler falan diyor. Ama şu konuya mesela hiçbir şekilde haklarını yemem. Ama burada adalet, kanun, nizam, düzen her zaman var.
İnsanlar buraya riayet ediyor. Çünkü buradan deport edilmek istemiyorlar. Haklı olarak. Çünkü burada kazandıklarını kendi ülkelerinde kazanamazlar. Genelde Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Filipinler, Endonezyalısı, Kazakistanlılar aynı şekilde buraya geliyorlar. Hello my friend, how are you? Good. Sokağa doğru bir girelim. Sokağın nabzını tutalım. Hello. Hello, how are you, bro? I am good and you? Yes. What are you doing? I selling this one leather bag, good quality. Good quality. Yes, good quality. You are from? My from Pakistan. Pakistan. Yes, you from? Türkiye. Turkey, yes. Yeah. Very nice country. Thank you so much. What do you know about Turkey? Turkey is very nice. Very I nice. like, yes, That's I it. like Turkey. This is handmade or This factory? is handmade. This one leather and the quality is Pakistan. Pakistan. Yeah, this good quality. Can I learn price? This one only 40 dirhams. Cheap 40. price. Yes. Aa, Very cheap. arkadaşlar 40 Outside dirhem. this one 80-90 dirhams. This big set 100 dirham cost. Here very cheap price. Original or yeah? Original. Original. I have some new check the bills also. Bakın şu 40 dirhemmiş. Yani bir dirhemi de 11 ile 12, yani 11,5 lira olarak hesaplayabilirsiniz. 12 lira olarak da hesaplayabilirsiniz. I have Yani the bill also. Made in Pakistan. how many years you are working here? I 10 years. Shop before is my father here. This shop 25 years old. You are owner, right? Yes, I own. How is going life in Dubai? Dubai is very nice country, very beautiful country, very safe country. I like. I very happy. Can you save money here? Yes, money safe. Yeah. Yes, good it's good money, nice. right? Good money. Yes. Good money. Dubai, If good you money. work Yeah, good, yes, you can earn good money. Yeah, good money. You need tea, drink. You need. I bring for you. Thank you so much. Really? You are so friendly. Yeah, very nice. Thank you so much. Arkadaşın ekonomik seviyesi biraz daha iyi ve bana da giderken şey dedi, bir şeyler ısmarlayayım, bir şeyler söyleyeyim. Dün bu bölgede gezerken birçok bu şekilde çantacı gördüm. Hatta şu anda üzerimde gördüğünüz şu çantayı malzemelerimi taşımak için dün aldım. Benim 300 liraya yakın ödedim. Çok uygun. Özellikle burada fiyatlar merkezi yerlere göre aşırı uygun. Eğer hani alışveriş yapacağım falan derseniz buraya gelip burada alışverişinizi yapıp sonra yine o turistik yerleri görebilirsiniz. Turistik yerleri biliyorsunuz zaten, Enler, en derini, en büyük kule, Burj Khalifa, onlara falan hepsini görebiliyorsunuz. Bu tarafta bir tık hijyen problemi oluyor. Hani daha önce videolarımda bahsettiğim bir şey var. Hindistan gibi ülkelerde Vatel cevizi diye bir ceviz var. Bunu ağızlarında çiğniyorlar. Kırmızı böyle kan gibi bir renk veriyor. Şuradaki tükürük izleri onlardan. Bak yerde de var aynı şekilde. Bu batel cevizi ve tütünü yere tükürdükleri zaman da o kırmızı rengi veriyor. Tükürük izlerini veriyor. Ve bayağı bir zararlı bir şey. Bakın şurada da izi var böyle. Dışkı gibi. Şu anda tam Dubai'nin, hani dedim ya, ara sokaklarında pek de gidilmeyen, hatta hiç turistin görmediğim yerlerinde geziyoruz. Sadece yerlileri %8'lik bir kısmı oluşturuyor. Yani %92'si expat. Yurt dışından gelmiş, burada çalışmak için hayatını idame ettiren insanlar. Yıllık gayri safi milli hasıla 96 bin dolardan fazla. Yani dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi burası. Kendi vatandaşına çok güzel imkanlar sağlıyor. Gerçekten değerli hissettiriyor. Benim tanıdığım birkaç tane Emirati de oldu. Onlar da gayet mütevazi insanlardı. Laf attılar. Hatta sosyal medyada çıkan bu fantezi videoları falan var ya, onlardan falan çok rahatsız oluyor. Gerçeğe de yansıtmadığını, hatta sosyal medyada popülerlik için bu videoların çekildiğini söylüyor. Ama ben bu Müslüman ülkede çok rahat bir şekilde istediğim gibi giyiniyorum, istediğim gibi geziyorum. Kimse bana bir şey söylemiyor. Kurallara riayet ediyorum. Özellikle trafik kurallarına. Bunlarla alakalı bir video çektim. Ben gibi böyle dünyayı gezen insanların dikkatini çeken bir yer. Çünkü kapital bir dünya var burada. Ve kapitalizm ister istemez sert. Kapitalizm kuralları var. Ve dünyanın neresine giderseniz gidin, zenginle fakir arasındaki makas gün geçtikçe artıyor. Bu ülkede de öyle. Yani bu ülkenin de zengini çok zengin, fakir ise fakir. Ya ama buranın vatandaşı değil yani. Fakir olan da yurt dışından gelen insanlar, işte Hintlisi diyoruz ya, Pakistanlısı vesairesi. Şuna baksanıza abi. Sokaklarda diyorum ya, fare bile var. Buraya çöp atmışlar. Burada fare var. Melih en son böyle başına olaylar gelmişti. Ne yerdik ya? Genelde her tanıştığım insana kamera kayıtlı olsa da olmasa da ne kadar kazandığını sormak istiyorum. Genelde de yani tabii ki sınırı aşmadan soruyorum. Diyorum ki işte yani ortalama aylık gelirin ne kadar diye soruyorum. Buradaki inşaat işçilerine sordum. 1200 dirheme çalışıyorlar.
Yani çarp 10'la çarpsam bile 12.000 liraya, 13.000 liraya çalışıyor. Hostellerin fiyatları da hani benim gittiğim işte Güneydoğu Asya ülkelerine göre bir tık daha pahalı. Bir tık dedim yani 4-5 katı kadar daha pahalı. Normalde Güneydoğu Asya'da turistik yerlerde 5 dolara falan kalıyorsun. Burada normal bir hostelde yani tamam 600-700 liraya da hostel var da yani normal çok iyi diyemeyeceğim hosteller bile 1000 lira, 1500 liraya falan tekabül ediyor. İmkanlar arttıkça fiyat da artıyor. Beden gücüyle çalışan kardeşlerim bakın. Malzemeleri taşıyorlar. Burada yaşayan bir kardeşim vardı, o da şey dedi yani Dubai bu insanlara borçlu dedi. Yani bugün bu Dubai varsa, bu apartmanlar, bu binalar, bu lüks, bu şatafat varsa diyor, bu insanların emeği çok fazla diyor. Bugün ama pazar olduğu için çoğu yer kapalı. Şu çantalar filan 40 dirhem. Benim aldıklarım şunlar işte 25 dirhem verdi. 30 dirheme başka çantalar var şu tarafta şöyle. Telefoncu falan açıksa size telefon fiyatlarını da sorayım ama kısaca bahsedeyim. 256 GB telefon sordum geçtiğimiz günlerde. iPhone 17 Pro Max 55.000 lira dedi. Araç nasıl peki? Bakın araç fiyatları çok uygun. Baktığımız zaman da yani öyle bir bölgedeyiz ki şu anda Dubai'nin ilk alışveriş merkezi de hemen bu bölgede kalıyor. Hello boss, how are you? Good. I'm making video. Can I ask some question? This is used but A+ condition. Ha. Bu kullanılmış ama çok kaliteliymiş. Öyle diyor. 256 GB ekran kartı da 8 GB. How much? This is 500 dirhams for you. 5000-6000 lira yani şunlar. It's very cheap right? M2 dedikleri 20.000 dirhem civarında 22-23 bin liraya tekabül ediyor. Şöyle bir MacBook laptop. Şöyle bir mekanı yolu düşen olursa Perfect Point diye aratabilir. Aman hocam. Bro kustum be abicim ya. YouTuber. You are from? India. Which part? Yogi. Yogi. Maharaj. Maharaj. Thank you. Thank you. Bye bye. Kusmasa iyiydi ama biraz böyle bir ejderha gibi ağzından o bugün size bahsettiğim tükürük var ya, kırmızı tükürük. Tam olarak göstermek istemezdim ama canlı olarak gördük yani. Selamünaleyküm. Come you. Nereye? Where? Final today. Where? Yeah, this ground. What's the game? What's the name of game? Cricket. Kriket. Kriket oynuyorlar ve şampiyonluk maçları varmış. Bak final karşılaşması. Abi samimiyet var ya, vallahi bana mı öyle geliyor bilmiyorum da. Bak hani tamam, insan bazen korkması gerekiyor. Beni Malezya'da Hintliler gasp etti, bıçakladı vesaire, başıma böyle olaylar geldi. Ama ona rağmen hani bir milleti, bir medeniyeti kötüleyemiyorum abi. Benim düşüncem öyle yani. Tabii ki hepimizde öfke var. Geri geldiği zaman sinirlendiğimiz zamanlar, yerler oluyor. Ama şunu da belirteyim ki abi, birilerinin yaptığını tüm insanlığa mal etmemek lazım ya. Bak Pakistanlı, Afganistanlı. Tabii ki hijyen problemi yok mu? Hijyen problemi oluyor yani böyle yerlerde. Ama şey gibi değil mi? Bana samimi geliyor yani. Çok egoları yok. Her ne olursa olsun insanlar gittiği yere adapte olmaya çalışıyor. Adapte olan insan da mutlu oluyor. Oh, hello my friend. Welcome. Thank you so much. How much money PS? 1470. Ortalama 1500 dirhem diyor. PlayStation 5. Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum. Bilenler varsa yorumları yazarsa sevinirim. 16-17 bin liraya yakın bir para ediyor. 17 bin liraya PlayStation 5. Uygun mu değil mi? Belirtirseniz sevinirim. With gaming. Bak arkadaşlar da Hintli. Bir de ben şimdi Hindistan'da 3 ay kaldığım için çoğu yerinde vakıfım. Bakın burada size başka bir şey daha göstermek istiyorum. Dedik yani hayatlar, Dubai'nin gösterilmeyen, Dubai'nin arka tarafı turistik olmayan ama insan hikayesinin olduğu yerleri göstermek istiyorum. Selamünaleyküm. How are you? Good. Where are you from? Kashmir. You are working here. How many hours? 6 over, 7 over. Is it hard work or not? Hard work. But you are strong, right? Yeah. Can I ask the average how much you earn money? 1 month maybe 2000. 2000 dirhem. 800. 2800. 2000 between 3000. Yeah. 2000-3000 dirhem arasında hamallık yapıyormuş. Thank you so much. Yeah. Visit our store. You can see our shop board. 15040566272. Telefon Anything numarasını you ver. can ask. Muhammed İkbal telefon numarasını da verdi. Adam peşime gelmiş. Eğer diyor Türkler gelirse indirim yaparız diyor.
Velhasıl abilerimiz de bak hamallık yapıyor. 2000-3000 yani 20-30 bin liraya burada hamallık yapmak Dubai'de. Lan ne hayatlar var ya. Şu anda sizin ekranda gördüğünüz arabaları vesairelerin arasında o atmosferi soluyup sonra böyle yerlere gidiyorum. Benim için de bazen şey olmuyor, kolay olmuyor. Abi hepimiz insanız. Hiçbirimiz doğduğumuz, büyüdüğümüz, eğitim aldığımız yeri seçemiyor. Yani ilk başlangıç en azından bir seçim olmuyor. O yüzden bizim değerli sanatçılarımız hor görme diyor abi ya. Hor görme garibi diyor. Yakşı kardeşlerim. Bir de bu şu anda havalar iyi. Havalar sıcakken bu insanlar çalışıyor. Aman Allah'ım yani. Manakama restoran? Yes. Here? Hindistan, Nepal ve Çin mutfağı varmış. Aklınızda bulunsun abi. Yani bir Hint mutfağına falan geldiğiniz zaman abi mümkün olduğun zaman less spicy diyeceksiniz. Ben bunun tecrübesini bolca yaşadım. Her zaman diyeceğim bir şey var. Less spicy. Ekmeği var. Ekmek işte sarımsaklı bir ekmek. O da güzel böyle bayağı bir. Bunun yanında tavuklu bir yemek sipariş ettim. Muhtemelen dolu dolu gelir. Rahat bir şekilde doyurur beni. Fiyat da 360 lira. İnsan kendini bir yeni dergide hissediyor. Yemek güzel yalnız. Thank you so much. Yeah, thank you so much. You are from? You are Nepal. Okay. See you again. I will show. Arkadaşlar Manakamana diye bir mekan. Hint yemeklerine karşı bir önyargınız olabilir. Gerçi burada hem Nepal hem Çin mutfağı da var. Ama gayet lezzetliydi. Benim hoşuma gidiyor. Şunu soruyorlar bana yani uygun mu? Abi Dubai'de uyguna da yemek yiyebilirsin. 160 liraya da doydum. Burger yapmışlardı. Tavuk burger. Fena değildi tadı. İçeceğiyle beraber 160 lira vermiştim. Bir de insanlar böyle sıcak havada çok yemek yiyemiyor ya. Bende de o var. Çok fazla yemek yiyemiyorum. Bir de çok fazla tabii ki lüks restoranlar var. Dünyanın en iyi yemeklerini yapan yerler var. Daha önceki videolarımda söylediğim bir şey vardı. Abi Dubai'de şöyle bir durum var. Emiratiler işlerini her zaman iyi yapan insanları toplamışlar. Bu aşçı olur, bu mühendis olur. Tabii ki vasfına göre. Eğer onlara para kazandıracaksa daha yüksek miktarları diyor. Ama normalse herkesin yapabileceği bir işse ona göre az para kazanıyorsun. Her şeyi bulmak mümkün. En iyi İtalyan restoranından Türk restoranına. Ben burada çok lezzetli yemekler yedim bu arada. İyi mekanlar, çok lüks mekanlar mevcut burada. Her kesime hitap ediyor. Burada denk gelmişsinizdir. Hatta bunu Türkiye'de bazı mekanlar da yapıyor. Influencerları, içerik üreticilerini çağırıyorlar. Ama hani böyle benim bahsettiğim küçük esnaf veyahut da normal bir restoran demiyorum. Hani böyle işte zenginleri çekecek veyahut da çok takipçili insanları çekecek insanları davet ediyorlar. Hatta ben bilmiyorum ama bir grup varmış. O grupta mesela liste var. Diyorsun ki işte akşam parti var şurada. Burada git işte sınırsız içki var. Burada yemek var. 3 tane story atacaksın, 5 tane story atacaksın diye. Böyle bir yönlendirme yapıyorlar ve senden beklentileri bu oluyor. Burada gelip mekanda dur. Özellikle böyle hani bir hanımefendi toplumun güzellik algısına uyuyorsa onları çağırıyorlar, davet ediyorlar. Diyor ki gel burada kardeşim ye iç. O da sonuçta o mekana gitse çok yani miktarda para ödeyecek. Win-win, kazan kazan. Adam helal olsun ya. Adam abi yolda kuş vardı. You are a good man. Kuş için durdu araba. Millet korna basıyor arkada sayıyor seviyor. Kuş uçamıyor. Onu aldı ve köşeye bıraktı adam. Çay Sutta kafe you know. Chai Sutta. Here Çay Sutta. Okay. Türkiye. Yeah. Mustafa Kemal Pasha. Mustafa Kemal Paşa. जो बात थी. Yeah. You know Mustafa Kemal Paşa right? Atatürk. Very much. You are from India. India. Which part? Kerala. Kerala. Also I know Kerala. Kerala. I have been there. Where? Kerala, you know the tea plantation. Munnar. Munar. I have been Munar. Kerala, Karnataka, Goa, Tamil Nadu. I have been all of them. I'm blogger. Thank you so much. Okay, welcome. Thank you. Bye bye. Burada gördüklerimin çoğu abi Kerala'dan. Benim gideceğim yer tam olarak burası. Masala tea. It's all Indian tea or Yeah, Indian tea. do you have milk tea? Yeah, with milk tea. Bakın çay da bu şekilde geliyor arkadaşlar. Sütlü çay. Hindistan'da çok içerdim. Yalnız gerçekten video Hindistan videosuna döndü ya. Yolculuk nereden başladı, nereye doğru gidiyor? Şimdi bu bölge dedim ya ticaret merkezlerinden bir tanesi. Dubai'nin eski yerleşkesi. Hatta en kalabalık bölgesi olarak biliyorum. Şu ana kadar hiç Emirati görmedik. Yani bunun yerlisini görmedik. Onlar beyaz kıyafetleriyle beraber kendilerini belli ediyorlar. Tabii ki tenleri de biraz daha farklı oluyor. Ten renkleri. Burası baharat zengini bir yer. Safranlar, zencefil,
diğer bütün baharatları burada bulabiliyorsunuz. Burada şu ahşap klasik tekneler var. Ya bir hemen böyle geleneksel teknelerle beraber yolculuk yapmak. Neyi anlamıyorum biliyor musunuz? Ya abi işte değil mi, bazı insanların davranış biçimleri bir artık sirayet ediyor. Yanımdaki abi de yanımda kocaman poşeti vardı. Şu abimiz bir attı suya direkt. Ne yapıyorsun dedim. Ya duramıyorsun müdahale etmeden. Dedi ki balıklar için dedi. Ya dedim ki plastik atıyorsun. Bir de yani dibe giriyor. İçinde ne olduğu da belli değil. Balıklar için dedi. Elindeki bir tane plastiği, içerisinde ne vardı bilmiyorum da. Attı direkt, zaten o da battı zaten suya doğru. Eğer yine balıklar için yaptıysa bile abi sen plastiğini niye atıyorsun, içerisindeki plastiğini al, içerisinde balığı nasıl besliyorsan besle. Şimdi alt geçişten buranın en büyük altın pazarına gideceğim. What are you looking? I'm looking some story. Story? Yeah. Yes, we have a story. What kind of story? This is from Afghanistan. See? Afghanistan. He look like from US. He's from Kerala. Right, Kerala. How are you, bro? Good. Yeah. Bro, just I'm asking you, how are you? You are asking me, you try to sell something. How are you? I'm good, and you? I'm good. Everything is good. Everything good. Just for walking, bro. Thank you. Ve geldik dünyanın en büyük altın pazarlarından bir tanesi. Bakalım içeride neler var. Derken size bahsettiğim şey vardı ya. Toplam ağırlığı 63.8 olan dünyanın en büyük yüzüğünü görüyorsunuz. Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir yüzük bu. Dubai Altın Pazarı'nda eğer gelirseniz burayı da gözlemleyebilirsiniz. An itibariyle kura baktım ben şu anda. Türkiye'de 22 ayar altın 5255 lira. Buradaysa 453 dirhem. Diğerlerinin fiyatı da tam olarak şöyle. 453 dirhem 5220 lira. 5551. Bu hesaba bakılırsa arada çok da fark yok. Altın severlerin kesinlikle buraya uğraması gerekiyor. Şuraya bakın ya. Arkadaşlar her yer, alabildiğiniz her yer altın. Yer gök altın burada. Allah'ım sen ne yaptın ya? Bunu takacak mı gerçekten sen? Bakar mısın şuraya ya? Vay be. Yani alamayanlar da vitrinden fotoğraf çektiriyor. Evet. Dubai sokakları. Dubai'nin en büyük balık merkezine geldik. Çok da güzel bir gün batımı. Aklınızda bulunsun. Bu da buralara, yani Türkiye'de falan kışken, Avrupa'da kışken gelirseniz burada böyle rahat bir şekilde gezebiliyorsunuz. Hava yürümek için çok güzel. Pöfür pöfür alttan da bir rüzgar esiyor. Önümüzdeki aylarda daha da iyi olur muhtemelen. Burada kış yok. Burada çok sıcak yaz, az yaz. Tam şu karşıya geçeceğim. Orada da bir abimiz var. Geçtiğimiz günlerde zaten onunla aslında bir buluşmuştuk. Balıkhaneyi falan göstermişti. Çok fazla balık çeşitliliği var. İçerisi güzel. Oradan gün batımını izlemek güzel. İç tarafta o Türk abimiz de burada 3-4 tane dükkanı var. Zonguldaklı kendisi. Ahmet abi. Bir tanesi de Taksim Bakery olarak geçiyor. Eğer yolunuz düşerse içerisinde zaten Türkiye'de yiyebileceğiniz çoğu yemek var. Burada ait yemekler, poğaça, börek, simit falan da var. Zaten çoğu yere de zaten buradan o gönderiyor. Fırını da var. Güzel ustaları da var. Hatta ustalarıyla sohbet etme fırsatı bulduk. Çoğuna Türkçe öğretmiş. Uzun soluklu çalışıyor onlarla da. Ya değerli bir abi yani. Hani o da işte burada hem hediyelik eşya, hem koku, hem işte lokum, tatlı üzerine böyle diyorum ya 3-4 tane güzel dükkan yapmış. İşin de hakkını veriyor. Ekmeğini kazanıyor burada ya. O 10-15 yıldır buradaymış zaten. Gördüğünüz şehir, büyük binaların altı, zemini bu şekilde. Çok büyük kazık çakarak inşa yapılıyor bölgede. Deprem bölgesi değil. Hello my friend. Good. Where are you from? How are you? From Sierra Leone. Very. Sierra Leone. Africa. Africos. No. No French. No French. Sierra Leone. From Sierra Leone. English. No English. No English.
Let me say. Saudi Arabia. No, 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 no. No bro. No, 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 no. İstanbul. Morocco, Morocco. Türkiye, İstanbul. Türk- Türkiye. You don't know Turkey? İstanbul, yeah, İstanbul. Istanbul, no French. No French. Türkiye. Nice to meet you guys. Bye bye. See you. Bye bye. See you bro. Adamlar mesela Türkiye'yi bilmiyor. Allah'ın işte ne hayatlar var be. Bu kardeşlerim de burada çalışıyor. Şey çok iyi ya, sistemler hep böyle düzenli, güvenliğe, tedbire hemen önem gösteriyorlar. Bir yere gideceğiz şimdi mesela, o gideceğim balık pazarında abi herkes tek tip giyinmiş. Bir kesimhaneleri var, her şey tertemiz. Bir profesyonellik var, hep bir profesyonellik kokuyor. O yüzden umarım benimle beraber seyahat ediyorsunuzdur. Ben gözümle ne görüyorsam size aktarmaya çalışıyorum. O yüzden değerli yorumlarınızı, beğenmenizi, hype'ınızı, eğer abone değilse abone olmanızı sizden rica ediyorum. Çünkü YouTube buna dikkat ediyor. Diyor ki ya tamam izliyorlar ama hani bak bir hareket yapmıyorlar deyip onlar da sizden de bir aksiyon bekliyor. Yani biz de o yüzden size öyle ara ara hatırlatıyoruz. Ama çok şükür güzel gidiyor. Desteklerinizi hissediyorum. Yorumlarınızı elimden geldiği kadar okumaya çalışıyorum. Şimdi videoyu kapatmadan önce sizi bakın ne yazıyor? The largest food market in Dubai. Dubai'nin en büyük marketi, yemek üzerine daha doğrusu en büyük marketi. İçerisinde aynı zamanda hem et üzerine olan kısım var. Sadece et var. Sadece sebze meyve kısmı var. Orası kocaman büyük. Bir de balık üzerine var. Demin bir abimle konuştum. O da şey diyor, burada yaşıyor 15 yıldır. Melih diyor orası sabah diyor çok hareketli olur diyor. Hemen balıkları almak için insanlar gelirler diyor. Sabah tatlı bir balık hali atmosferi oluyormuş. Hani bizde de olur ya, sabah giderler hemen restoran sahipleri balıkları alırlar. Dubai'ye balık buradan yayılıyor diyebilirim. Burası böyle hani o Dubai Mall gibi çok çeşitlilik olan değil, sadece işte yemek üzerine biraz daha ağırlıklı. Esnaf ilişkisinin olan bir pazar aslında. Benim hissettiğim o. Ben hani birkaç seferdir geliyorum. Sol tarafta da güzel bir gün batımı olması gerekiyor. Birçok restoran var. Ahmet abiler şimdi sağ tarafa da bir tane yeni bir balık restoranı açacaklarmış. Bakın sol tarafta da gün batımı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarım devamı gelecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra çok güzel bir ülkeye gideceğim. Çok güzel bir hikayenin peşine düşeceğim. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.